Merhaba değerli arkadaşlar. Çok güzel tesbihlerim geldi. Onları size tanıtacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Benim tabii ki çok hoşuma gitti. Hemen tesbihlerimi kaldıracağım. Bir taneyle başlıyorum. Evet. Şöyle B01 malzemeden yapılma bir tesbihimiz var. Bu tesbihimiz kalın delik yapıldı. Şöyle yakından göstereceğim size arkadaşlar. B01 malzememiz. Bu B01 malzememizin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Malzeme eskimiş bir malzeme. Fakat bu malzeme arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Işık tuttuğumuzda altında kehribar gibi damarları var. Şimdi burada yoğun ışıktan dolayı çok belli olmuyor. Ben onu denedim. Şöyle bir şey yapacağım. Işıktan dolayı netleşmiyor herhalde arkadaşlar. Yani ışık vuruyorum ama şeyleri çok belli olmuyor. Şöyle uzaktan belki görürsünüz. Yaklaştırmaya çalışacağım. Şöyle kehribar hareleri gibi hareler var içinde. Bu tabi biraz renk aldıkça, çekildikçe çok daha belli oluyor. Bildiğiniz doğal kehribar gibi hareleri var arkadaşlar. Evet. Ama tahmin ediyorum öyle çok belli olmuyordur. Evet, şöyle biraz uzaklaştırayım. Şimdi bu tespihimizin özelliklerine bakalım. Bu tespihimiz kırık imame arkadaşlar. B01 malzeme dediğimiz gibi kırık imame ve kısa tok imame. Hem kısa tok hem kırık arkadaşlar. Yani ala. Kalın delik. Duraklarımız da var burada. Malzeme beyaz tonunda arkadaşlar. Böyle opak beyaz gibi. Yeşil ipe dizildiği için biraz yeşil gibi gözüküyor. Çekimi çok güzel. Lezzeti çok iyi. Eski bir malzeme. Çalışırken biraz hafif yumuşaktı yani malzeme yaparken ama ilginç yani eski olmasına rağmen. Fakat tesbih çıtır çıtır. Malzeme yapısı herhalde biraz öyleydi. Çıtır çıtır. Çok güzel. Harika. Duyabiliyorsunuz değil mi? Şu lezzeti duyabiliyorsunuz. Bu sevda bitmez arkadaşlar. Bu aşkı çeken bilir ya. Çekmeyen ne bilsin abiler. Şu güzelliğe bir bakın. Harika. Şimdi bu tespihimizi böyle koyduk. Kırık imamemizi hem kırığı da gözüküyor. Çok güzel. Sırada K8 malzemem var. K8 malzemem küsen biliyorsunuz. Bolca damarlı. Şöyle tonu da hemen böyle turkuaz tonunda. Bu tabi zamanla renk değiştirdiğini göstermiştim size. Yeşil tonuna çabuk dönüyor. Ondan sonra damarları daha çok belirginleşiyor. Tabi tespihi çektikçe güzelliğini de görüyorsunuz tabii ki arkadaşlar. Şimdi bu 7x11 ölçülerinde bolca damarlı bir tespihimiz şöyle size göstermeye çalışıyorum. Bunun da özelliklerinden bahsedelim. 7x11 yumurta kesim, kısa tok imame, dayanıklı gövde ve kalın delik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle imamenin altını da gösterebilirim. Kalın delik çalışıldı. Harika. 7-11 günlük çekim küçük bir tesbih. Güzel bir görüntüsü var aslında. Damarları müthiş arkadaşlar. Damarları bunun yani öbür gün damarları daha çekilince daha çok belirgin olacak. Onun güzelliğini artık siz tahmin edin. Ses geliyor. Ses geliyor. Evet. Ya çekilmemiş tesbih bu arkadaşlar. Çekilmemiş. Vallahi çok güzel. Şimdi bunu da biraz çekilmeye başladığında çıtır çıtır olacak. Ondan sonra bir tane M44'üm var arkadaşlar. M44'üm 9'a 13 fıçı kesim. Böyle çift renk çıktı. Böyle patinli arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bir de cilasız bu. Az önce bir arkadaşın cilasız tespihine baktım. İnanın bir günde cilalamış. Bir günde ya. Bu kadar olur ya.
Şu M44'ümüz arkadaşlar. Şöyle bir görsel de alalım. M44'ümüzün de özelliklerine bakacağız. Evet, şöyle biraz ayıralım şunlardan. Evet. Sizler şahanesiniz. Harika. Bu fıçı kesimim haliyle şöyle kalın delik resim alıyoruz. Tanelerden resim alıyoruz. Kısa tok imame. Bakın. Harika. Şöyle bir çift rengini de görün. Bu malzeme kurtarırsa böyle yapıyoruz. Bazı malzemeler kurtarmıyor. Ne yazık ki bir abiye yaptık. Şöyle şuraya kadar çift renk çıktı ama gerisi tek renk çıktı. Yapacak bir şey yok. Malzeme o kadar çıktı. Şöyle güzel bir görüntüsü var. Çok şık bir görüntüsü var. Kalın delik. Çekim lezzeti de gerçekten çok iyi. Evet. M44'ler bitiyor arkadaşlar. M44'ler bitiyor. Bilginiz olsun. Çok iyi. Evet. Şimdi S27 malzemem var ama bu S27'den çift renk çalıştık. İki parçamız vardı. Bu iki parçamız da bu iki tespihe ucuna yetti arkadaşlar. Bunlar da 9'a 11 ölçülerinde fıçı kesimine çift renk tespihimiz. Evet, şöyle bakalım. Kısa tok imame. Kalın delik, dayanıklı gövde. S27. S27 malzemem bitti bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eskimiş malzemeydi bu. Malzeme eski malzemeydi. Şimdi bu tespihin birkaç gün cilalı olduğu için hafif elime geliyor. Cilalandığı için. Ama çıtır çıtır sert bir malzemeydi. Çok sert bir malzemeydi. Şimdi bunun da aynı şekilde özelliklerine bakalım. Yani ikisi aynı olduğu için çok bir şey göstermeye gerek yok ama aynı sonuç itibariyle gerçi. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Bunu da böyle bakalım o zaman. Şöyle bir bakalım. Ve böyle bakalım. Evet. Güzel mi? Güzel. Şunu şöyle bir yan yana size bir görsel oluşturayım arkadaşlar. Biri zeminde, biri de elimde. Şöyle bir görsel oluşturayım size. Harika. Çok iyi. Çok iyi bak. Biri elimde, biri zeminde. Harika. Bir tane daha tespihim var. Bu tespihimde arkadaşlar 11x14 fıçı kesim bir kuka 21'li. Fıçı kesim kuka 21'li. 11'e 14 müthiş çekim lezzeti var. Zaten biliyorsunuz kukanın yapısı yağlı ve çok sert olduğundan tespihi de gerçekten güzel çıkıyor bakın. Bir de tanelerde seçime temiz olduğu mu tadından yenmez. Bakın sesini nasıl duyuyorsunuz. Çünkü malzeme gerçekten çok sert, çıtır çıtır ve yağlı bir malzeme. Ne demiştik? Kalın delik. Kısa tok imame. Şöyle durakların olduğu yere de bir bakalım. Buradan burayı da bir gözden geçirelim. Cilalı bir tespihimiz arkadaşlar. Şöyle. Harika. Duruş da çok iyi. Evet. Çok iyi bir duruş var. Sese bakın, sese. Ya doğal çekeceksiniz arkadaşlar. Doğal istiyorsanız kuka çekin ya. Narçıl çekin. Ama kukayı daha çok tavsiye ediyorum.
Kuka diyorduk ya, damat narçıl gelin diye. Gelinler biraz kırılgan oluyor. Çok hassas, çok narinler. Gelin dediğimiz narçıllarda ilerleyen zamanlarda hafif çatlamalar, kılcal çatlamalar olabiliyor. Ama kukada öyle bir şey olmuyor. Bu noktada evet, kukalar daha değerli gibi gözüküyor narçıla göre. Ama çekim lezzeti olarak müthiş. Narçıl da müthiş, kuka da müthiş. Tabii kukayı da narçılda olduğu gibi kabul edeceksiniz arkadaşlar. Narçıl ilerleyen zamanlarda dediğim gibi kılcal çatlamalar olabiliyor narçılda. Olmayanlar da oluyor ama olabiliyor da. Ona açık olun. Ama o haliyle de çok değerli. Ben o haliyle, çatlak haliyle de çekmeyi çok seviyorum. Narçıl doğal bir malzeme. Çekirdek biliyorsunuz. Kukada aynı tropikal iklime sahip ağaçların, palmiye tarzı ağaçların yine çekirdeği. Dalda yetişen çekirdekler arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Kökteki çekirdekler değil, dalda yetişen çekirdekler. Gerçekten çok değerli, çok güzel malzemeler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.